Bu videoyu izliyorsan muhtemelen dile karşı bir sevgin, bir ilgin var. Ve belki de çevrende birden fazla dil konuşan insanlar var. Peki sen bu insanlardan biri olmak ister misin? Bu soruyu kendine sor. Ve cevabını hemen ver. Bu videoyu izlediğine göre muhtemelen cevabın evettir. Çünkü ilgini çekti ve birden fazla dili aynı anda konuşmak istiyorsun. Ama bunu nasıl yapacağın konusunda çok kararsızsın. Çünkü daha önce hiç birden fazla bir dil çalışmamışsın veya çalışmana rağmen başaramamışsın. İşte bu videoda sana en hızlı şekilde bir dili nasıl öğrenebilirsin ondan bahsedeceğim. Peki bunun birden fazla dille bağlantısı ne? Çok basit. Birini yaparken diğerini de yapabilirsin. Veya onu bitirip diğer bir dile geçebilirsin. Ve böylelikle kısa sürede poliglot olursun. Hani çevrende gördüğün o poliglot insanlar, bilim insanları, ajanlar, casuslar, var ya öyle filmlerde çok fazla dil konuşup her işi halleden. İşte bu videodan sonra onlardan biri olacaksın. Öyleyse başlayalım. Öncelikle bir şey sormak istiyorum. Sence 30 günde bir dil öğrenilebilir mi? Yani burada bir sihirli bir hap yok. O yüzden bu cevabı kesinlikle evet ya da kesinlikle hayır diyemeyiz. Senin kendi gelişimine ve uyguladığın yöntemlere bağlı. Bunu başarmış birçok insan var. Tamam, belki tam sıfırdan olmayabilir. Yanında benzer bir dil ailesinden bir dili biliyor olabilir. Yani bunu yapmıştır. Ancak yine de bu soruya kesinlikle evet ya da hayır diyemeyiz. Çünkü bu bilgi kişiden kişiye göre değişir ve zaten poliglot olan birisi o zamana kadar birçok taktik denemiştir. Deneme yanılmayla bir yöntem keşfetmiştir. O yüzden o dili kolaylıkla öğrenebilecek hale gelmiştir. Ve yöntemlere geldiğimizde ise en çok uygulanan yöntemlerden ilki olan Comprehensible Input. Yani anlaşılır girdi. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. O yüzden bu videoda çok uzun bir şekilde değinmeyeceğim. Ancak özetlemem gerekirse anlaşılır girdi almak buradaki amacımız. Ne kadar fazla maruz kalırsak, ne kadar çok o dilden bir şeyler alırsak, bir girdi alırsak o dili o kadar kısa sürede öğrenebiliriz. İşte Stephen Krashen tam olarak bunu savunuyordu. Peki burada ne yapıyorlar? Burada %80, %90 oranında anlayabildikleri şeyleri sürekli dinliyorlar, sürekli okuyorlar, sürekli yazıyorlar. Ancak anlaşılmayan kısmının da barındığı bir şekilde kendilerini geliştiriyorlar. Zaten hepsini anlayabildiğimiz bir metinden, bir filmden, bir şarkıdan pek de bir şey öğrenemeyiz. O yüzden buradaki amacımız çoğunluğunu anladığımız ancak anlamadığımız kısmın olması ve bize bir şeyler katabilmesi. Hepsini anladığımız bir şey bize muhtemelen bir şey katmaz, tahmin ettiğin gibi. O yüzden dediğim gibi %80'ini 90'ını anlayabildiğin içerikleri bul ve sürekli onlara maruz kal. Sürekli bir şeyler yap. Aktif olsun, pasif olsun. Sürekli onlarla ilgilen. Unutma, buradaki amacın dilin içinde olduğunu hissetmek, dile maruz kalmak. İkinci taktiğimize geldiğimizde ise Polyglot Benny Lewis'in taktiği olan Speaking from Day One. Yani ilk günden itibaren konuşmaya başla. Peki bu nasıl mümkün olur? Evet, daha önce A1 iken çok fazla konuşma pratiği yapamayacağınızı söylemiştim. Bu sizin yapamamanızdan dolayı değil. Öğrendiğiniz kelimelerin, kelime gruplarının çok mantıklı bir diyalog oluşturamamasından dolayı. Yoksa tabii ki de yapabilirsiniz. Hatta yapabiliyorsanız yapmaya da çalışın zaten. Benny Lewis bunu savunuyor. Yani ilk günden beri bulabildiğiniz her insanla, sosyal medya olsun, gerçek hayat olsun, bulabildiğiniz her kişiyle konuşmaya çalışın, pratik yapmaya çalışın. Ve bundan elde edeceğimiz bir şey nedir? Evet, tecrübe. Hata yapmak ve doğrusunu öğrenmek. Çünkü ben şu an konuşmazsam, bir ay sonra konuşmazsam, A2'yi de erteledim, B1'i de erteledim. Aslında B2'ye geldim, evet. Ama konuşma olarak belki de A1'deyim. Çünkü ne kendime özgüvenim var. Yaptığım hatalara bakıyorum, gerçekten I was yerine I am diyorum. Yani geçmiş halde bile. O yüzden burada hem kendi özgüvenimi az düşükte tutuyorum, yani konuşmuyorum. Aylarca bekletiyorum. Ve ortalıkta ben B2'yim diye geziyorum. Hem de konuşmamı geciktirerek aslında dilde yeni bir yere ulaşamıyorum. Hep olduğum yerde sayıyorum. Hiçbir yere varamıyorum. O yüzden burada yapman gereken şey bulduğun her yerden, ister insan olsun, ister yapay zeka olsun, konuşmaya çalışmak, pratik yapmaya çalışmak. A1'de olsan, A2'de olsan, C1'de olsan sürekli konuş, konuş, konuş. En sık kullanılan bir diğer yöntemse mini challenge'lar. Evet, bu baktığınızda çok da zor bir şey gibi durmuyor. Ancak bunun anahtarı bunu düzenli olarak yapmakta. Ben bugün 30 dakika present tense, 1 saat konuşma, 2 saat writing yapacağım dersen, muhtemelen gün sonunda kendini çok boğulmuş, bunalmış hissedersin. Ve muhtemelen ertesi günde dilden soğursun. Her ne kadar sevsen hiçbir şey değişmez. O yüzden yapman gereken şey kendine küçük hedefler belirlemek. Öyle büyük hedefler olsun, ben
30 gün içinde B1'e geleyim, A2'ye bitireyim, şunları bunları öğreneyim diye değil. Günlük, haftalık hedeflerle yoluna devam et. Peki nasıl olur? Ben bugün 20 dakika konuşma pratiği yapacağım. Ben yarın 20 kelime öğreneceğim ve bu 20 kelimeyle yeni cümleler kuracağım. Böyle aslında basit ve eğlenceli hedefler kurarak bu hedefleri tamamladığında kendine bir ödül hissiyatı yaratabilirsin. Ve bu da senin dildeki motivasyonunu artıracak. Unutma, dili öğrenirken ihtiyacın olan en önemli şey motivasyon. Sırada içlerinden en çok sevdiğim ikinci olan şey, yani en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek. Yüksek frekanslı kelime grupları. Frekanstan kastım burada tekrarlanma sıklığı olarak düşünebiliriz. Yani bir dilde kullanılan, en çok kullanılan ilk 1000 sözcük, ilk 500 fiil, ilk 100 zarf gibi en çok kullanılan genel başlık adı altında yeni kelimeler öğrenmek. Ve bu öğrendiğimiz her kelimeyi bir cümle içinde kullanıp nasıl kullanıldığını görmek. İşte o gördüğünüz kısa sürede dili öğrenen poliglotların taktikleri var ya, bundan ibaret. Gerçekten farklı bir şey yapmıyorlar. Onlar da senin gibi dil öğrenmeye çalışıyor. Sadece birazcık daha hilesini, triğini, kolay yolunu biliyor. Ve bu da onlardan birisi açıkçası. Gereksiz gidip de komodo ejderi nasıl söylenir bunu bilmiyor. Bilmek zorunda da değil. İlk aşamada değil. Belki seviyesi ilerledikçe bilir. Ancak bir dili hızlı bir şekilde öğrenip gün içinde konuşup bir şeyler işini görecek kadar bilmesi için komodo ejderini bilmek zorunda değil. O yüzden ne yapıyorsun? Bir dilde kullanılan ilk 1000 kelimeleri öğreniyorsun. Çünkü ilk 1000 kelime bir yabancı dilin günlük hayatının %80'ini oluşturuyor. Başta komik geliyor olabilir ancak gerçekten öyle. Basic bir konuşmanın, yani temel bir konuşmanın %80'ini anlayabilirsin. Yalnızca ilk 1000 kelimeyi bilerek. Yardım da alarak her kelimeyle ilgili cümleler kur. Az önce bahsettiğim şeyin üzerinden tekrar geçmek istiyorum. Gidip de en karışık, zor kelimeleri öğrenme. Örneğin bir dilde hayvanları mı öğreneceksin? Kediyi, köpeği, kuşu, ineği bil. Tamam. Belki yılanı da bilebilirsin ama ne bileyim, yani gidip saksağını bilme. Hani bunu demek istiyorum. Gereksiz kelimelerle kendini yorma. Zaten yeni dil öğreniyorsun. Aklın birazcık karışıyor. Başlardasın. Gidip de zor kelimelerle gereksiz, günlük hayatta kullanmayacağın kelimeleri öğrenme. Ve son taktiğimiz ise kişiselleştirilmiş çalışma. Kişiselleştirilmiş çalışmadan kastım, evet, kişiselleştirilmiş bir plan. Yani kendine göre olan, kendi vaktine olan, yani birazcık daha motivasyonu toplayacak, derleyecek, düzenli bir plan içinde değil çalışmak. Ama burada kendime birazcık daha şuna kayacak. Sen futbol mu seviyorsun? O zaman futbolla ilgili kelimeleri öğrenmeye bayılırsın. Yani o terimleri öğrenmek sana bir motivasyon kazandırır. Çünkü sevdiğin şeyi farklı bir dilde yaparsan, hatta bu bir tarih olabilir ve Fransız tarihini merak ediyorsun. Fransızca öğrenmek sana gerçekten inanılmaz bir güç verecek, inanılmaz bir güven verecek. O yüzden sevdiğin şeyin, ya o kategoride bir terim öğrenirsen, o kategorinin içine dalarsan, onlarla ilgili cümle kurarsan, makale okursan, film izlersen, YouTube'dan video izlersen, araştırma yaparsan ve bunu orijinal dilde yaparsan, emin ol sana vereceği güç hiçbir şeyde yok. O yüzden burada kişiselleştirilmiş çalışma yaptıkları zaman onlar genelde ilgi alanları ne oluyor? Dil oluyor. Dil üzerine makaleler okuyorlar. Veya bir polis bir görev gitmesi gerekiyor. Askeri saha ile ilgili terimler öğreniyor. Ve bu öğrendiği terimleri günlük hayatta çok sık kullanacağı için öğrendiği ilk günden itibaren pratik yapıyor. Her neyi bilirse, yani ne öğrenmişse o gün onunla ilgili yeni cümleler kurmaya çalışıyor. Bu 5 kelime, bu 10 kelime diye bakmıyor. Elinde ne var ne yok hepsini kurmaya çalışıyor. İşte bu onu geliştiriyor. O yüzden asla pes etmiyor. Hani başta da olsa, üst seviyede de olsa sürekli kişiselleştirilmiş planına göre ilerleyip en baştan beri, ilk günden beri konuşuyor. Ve bu da onun hedefine çok kısa bir sürede ulaşmasına olanak sağlıyor. Toparlamak gerekirse ilk önce ne dedik? Bu poliglotlar ne kullanıyor dedik? Comprehensible input kullanıyor dedik. Ve bu anlaşılır girdiği hipoteziyle beraber %80'ini 90'ını anladığı hikayeleri, metinleri, şarkıları dinliyorlar. Bir şekilde bir şeyler yazıyorlar ve anlamadıkları %10'luk, %15'lik kısımdaysa yeni şeyler öğreniyorlar dedik. İkinci olarak da ilk günden beri konuştuklarını söyledik. Speaking from day one. En baştan beri söylediğim gibi güven kazandırır. Başta yaptığımız hataları ilerleyen seviyelerde yapmamamıza olanak sağlar. Ve böylelikle basit hataları belki C2 seviyesinde yapacakken ben okula gidiyorsun gibi saçma bir yapıyla kurulmuş cümleyi C2'de kuracakken A1'de kuruyorum. Evet, sıkıntı yok. Hala daha beginner'ım, başlangıcım. O zaman düzeltiyorum. Bir daha hep dümdüz gidiyor. O yüzden konuşuyoruz. En baştan beri konuşma sebebimiz bu. Hem de ileriki zamanlardaki speaking pratiğimizden kaçınmıyoruz. Şu andan speaking'imizi ilerletip gayet güzel bir şekilde akıcılığa ulaşıyoruz.
Üçüncü olarak mini challenge'lar ekliyoruz dedik. Kendimizi ödüllendirmek için, motivasyonumuzu güçlendirmek için, kendi ders çalışmamızı ayakta tutmak için kendimize küçük ödüller vererek, küçük hedefler koyarak ilerliyoruz. Çok basit. Yani sıfırdan ben 2 günde C2 olacağım gibi böyle hayal hedefler koymak yerine gerçekçi ve minik adımlarla ilerliyoruz ve sürecimizi rahat bir şekilde atlatıyoruz. Yoksa çok büyük adımlar koyup kendimizi boğabiliriz de. Ama buna hiç gerek yok. Dördüncü olaraksa bir dilde en çok kullanılan ilk 1000, 1500, 2000 kelimeden bahsettik. Bunları öğrenmek bizim günlük hayatımızı aşırı derecede kolaylaştırdığını söyledik. Ve hatta gidip de saksan kuşunu bilmemizi gerek olmadığını, yalnızca kedi, köpek, inek, tavuk bunları bilmemiz gerektiğini de söyledik. O yüzden kendimizi gereksiz sözcüklerle zaten bunaltmıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece kendi seviyemize uygun olan, günlük hayatta kullanma potansiyelimizin olduğu sözcükleri öğrenip yolumuza devam ediyoruz. Ve bir an önce bu öğrendiğimiz sözcüklerle cümle kurup günlük hayatta konuşuyoruz. Ve beşinci olarak son olarak da kişiselleştirilmiş çalışmadan bahsettik. Kişiselleştirilmiş çalışma kendimize uygun çalışmanın, o uygun saatlerin yanı sıra burada gelen anlamı şuydu: sevdiğimiz, ilgilendiğimiz, hobimiz olan temalardan ilerlemekti. Ve bu şekilde devam ettiğimiz içinse dil öğrenme motivasyonumuzu da her zaman en yüksekte tutuyorduk. Videomu beğendiysen kanalıma abone olabilir, like butonuna basabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.